Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Ertesi gün yine aynı bölgedeyim arkadaşlar. Bu sefer şu karşı tepeye doğru dolaşacağım. O tarafları inceleyeceğiz. Hep beraber başlayalım. Arkadaşlar, ikinci günde aynı bölgede. Bir önceki videoda şu kayalıkların oraları incelemiştik. Sonrasında bu civarda bir arama yaptım. Ufak da olsa bir arama yaptım. Ufak da olsa bir malzeme bulmuştuk. Şimdi bu tarafları gezelim. Bakalım, belki daha iyi bir şey denk gelir. Bana şans dileyin. Dualarınızı eksik etmeyin. Bu tepe benim için daha önemli. Bu tepenin altında büyük bir mezar odası olma ihtimali var. Bu kayalıkların içinde daha farklı. Bu kayalar kasalarla, saklamalarla doludur. Tam şu orta kısımda şöyle bir yol devam ediyor. Oranın gidişi de vardır. O aralarda bir kasa vardır muhtemelen. Yani şöyle diyeyim. Mesela zamanında insanlar kayanın ulaşılmayacak bölümüne gidebilmek için kayayı kıra kıra kendine yol hazırlıyormuş. Sonrasında noktadan dünkü çoban yine geziyor buralarda arkadaşlar. Biz yine arka taraflara gezelim. Sonra malzemesini saklayıp aynı yerden inip bu sefer basamakları kıra kıra iniyor ki başkası gelip bulmasın. O ne zaman tekrar gelip alacaksa veya torununa, çocuğuna bırakacaksa yeri haritalandırıp haritayı ona verip o şekilde nesline aktarıyormuş. Bu ne arkadaşlar? Biliyorsunuz mu? Burada bir mezar açmışlar. Bakın, mezarın parçaları. Hop işte. Nasıl? Kamerayı elimize alalım. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Yapı duvarı. Çok güzel. Şimdi burada neler göreceğiz, neler. Şurası da bir duvar. Duvar kalıntısı. Şöyle mi gitsek? Bu tarafa mı? Karar veremedim. Her yer çok güzel, çok şüpheli noktalar var. Bu duvarları görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bunların hepsi eskiden kalma duvar kalıntıları. Burası önemli bir tepe. Burası bir yığıma giriş gibi kapatılmış sanki. Şöyle bakalım, işaretler var mı? Kayalarda bir şey görürseniz yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Kiremit parçaları. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Şurayı görmüştüm. Üstten bakalım. Hop, burası da bir yapı. Gördünüz mü? Burada çalışma yapmışlar.
Kahverengi toprak daha taze. Ve bakın küpü bulmuşlar arkadaşlar. Buradan bu küpü çıkartan defineciler. Tebrik ederim sizi. Evet, neden buraya kalmışlar? Şimdi gösterelim. Gördünüz mü? Oymaları. 2 tane oyma. Hemen yan tarafı kazılmış. Buraya gelen defineciler gerçekten prof. İşi biliyormuş. Şu aradan geçelim mi? Geçelim. Evet. Bak buradaki arkadaşlar, bu taşların hepsi eski zamandan kalma kalıntılar. Bakın kiremit parçaları ayrı. Bu taşlar hep kesme taşlar. Acaba burası kale miydi eskiden? Bakın arkadaşlar, daha önce bir tapınak videosu vardı. İzlemiştiniz Muğla'dan. Bu tepe ile o tepe hemen hemen aynı. Bakın şimdi şuradaki tıraşlamaları görüyorsunuz değil mi? Bakın bunlar hep işçilik. Şurada güzel bir oyma var. Gördünüz mü? Bakın şimdi şurası koltuk gibi düzlenmiş. Burada sıra sıra koltuklar var desem yeri var. Şimdi şöyle gidelim. Bakın bir koltuk da burada var. Gördünüz mü? Bunların hepsi düzlenmiş. Bakın şurada bir küçük tıraşlanmış bir yer var. Böyle gelelim. Bakın bir tane burada var. Gördünüz mü? Bunun hemen yanında bakın tam burada bir tane oyma var. Gördünüz mü? Çok güzel. Şuraya bir geçelim mi? Bakalım burada bir şey var mı diye. Belki kasalar vardır şöyle. Bakalım buralara. Şurası tıraşlı. Şuralarda gözünüze çarpan bir şey var mı arkadaşlar? Son nokta işareti falan denk gelirse kasa masa vardır. Hop. Yine uçurumlarda başladık dolaşmaya. Wow, arkadaşlar bu. İşte bu. Şunu görüyorsunuz mu? Bu var ya, kesinlikle bir tıraşlama. Hemen arkasında direkt oturma yeri. At koltuğu gibi. At semeri gibi, bakın hemen arkası. Bunların hepsi işçilik. Bir de buradan aşağı düşersek şimdi var ya, neler olur. Aşağısı o kadar yüksek ki. Hop, şurada bir balkon var. Buradan aşağı. Evet, burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Aşağıdan çekmiştim. Hatırlarsanız ana kayanın girişi dedim ya. Tam böyle ortada bir yer gösterdim. Oranın inişi burası. Buradan iniliyor aşağıya. Belki şurada basamaklar vardı. Kırdılar zamanında. Şu karşıya atlayabilir miyiz acaba? 1, 2, 3. Hop! Çok zevkli. Buralarda kasalar olabilir. Şöyle bakalım. Of, şurada kocaman bir mihrap. Şurasının üstü dümdüz. Şekil verilmiş. Evet, şu aşağıya ineyim şimdi buradan. Şöyle dönelim.
Havalandırma deliği gibi içine gidiyor. Oo, burası ne? Şu ön taraf belki açılması gerekebilir. Çünkü bu duvarlar bakın hep tıraşlı. Şuralar komple tıraşlı. Burası böyle oda gibi. Bakın şöyle oda gibi burası. Gördünüz mü? Buradan bir giriş olabilir. Büyük bir giriş hem de. Hoppa, bakın bakın ne gördüm. Vay vay vay. Nasıl arkadaşlar? Şunun güzelliğine bakar mısınız? O zaman burada bir mezar var. Hem de çok kaliteli bir mezar. Acaba nerede? Su akarı var mı? Yeri gösteren bir yer var mı? Şurası sanki bir giriş gibi. Şurası üçgen mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Mihrap hemen şurası, şu yanda. Buradan da aşağı iniş var sanki. Şöyle çok güzel bir yere geldik yine. Evet, gezelim etrafı. Evet, her tarafı inceledik. Şimdi geldik en son kısma. Hop, bir tane ayak izi. Bakın. Ayak izini gördünüz mü? Çok güzel. Tam oturuyor ayağım. 41 numara ayak izi arkadaşlar, bakın. Gördünüz mü? Çok güzel ayak izi var burada. Burası su akarı. Şuradan geliyor. Hop. Buraya. Evet. İncelemeye devam. Aramaya devam. Bu ne? Kerem görürüz. Karşıdan gördüğümüz yer burasıydı. Şurası tıraşlı. Burada işçilik var. Burada işçilik var. İşaret var mı? Şöyle bakalım. Şurası şöyle kare şekilde, bakın. Böyle tıraşlanmış. Vay be, manzara çok güzel. Aşağıya bakar mısınız? 10 numara bir uçurum. Tırmanış ipleri olması lazım buradan aşağı inmek için. Çok zevkli olur. Adrenalin tavan yapar. Evet, bakın şimdi. Burası. Olay burası arkadaşlar. Bakın şurada bir şey var. Bir yapı var burada. Bu altta bir oda gibi bir yer olabilir. Bunların hepsi tıraşlanmış insan işçiliği olan yerler. Şurada bir oyma var. Burada iki tane kanal yan yana. Bir tane şurada kanal var. Burası tam kesilmiş. Şurası koltuk gibi düşünün. Burada bir yerde
Bu tarafa doğru bir yerde bir mezar olma ihtimali var. Hem de önemli bir mezar. Şurası biraz yığma gibi duruyor. Oradan çok şüphelendim. Burası yığma arkadaşlar. Evet. Buradaki önemli mezar. Şurada güzel bir oyma var. Çok güzel, bakın. Burası kesinlikle bir yığma mezar. Hem de önemli bir mezar. Şurası tıraşlı. Bakın dediğim yollar bunlar işte arkadaşlar. Şimdi şurayı kırmışlar, yol yapmışlar ileri kadar. Muhtemelen şuraya bir yere bir kasa yapmış olabilirler. Çünkü şuradan devamını kırmışlar daha ileri gidilmesin diye. Gördünüz mü? Bakın burası resmen gidiyor, orada bitiyor. O karşıya geçiş var belki de buradan. Orada bir kasa, bir sağlam yüklü bir malzeme olma ihtimali çok fazla. Aynen şu yan tarafa geçiş orası. Buralarda daha kim bilir neler saklıdır. Buralar var ya, o kadar güzel bir bölge ki. Hoppa, burası da tıraşlı, çok güzel bir yer. Gördünüz mü? Hem de kavisli bir şekilde. Burada ne var? Şu duvar. Şurası duvar. Burası yığma mezar dediğim yer arkadaşlar, bakın. Şunun altında muhtemelen bir yığma mezar var. Çok güzel. Buraya birileri birazcık kurcalamış zamanında. Şu en uca da gidelim. Ondan sonra artık yavaş yavaş aramaya başlayalım etrafı. Git bitmiyor ya, şuraya bak. En uca dedim ama daha da aşağı devam ediyor. Şu iki tane. Şurası işlemli. Aşağıda bir kanal gördüm ama oraya inmek biraz zor olur. Bakın görebiliyorsunuz mu? Şu önündeki kaya değil, onun bir altında tam ortada, parmağımın ucunda, gördünüz mü? Çok güzel bir kanal var orada. Muhtemelen hemen ön tarafı da zaten bakın. Her tarafı ana kaya, ön tarafı toprak ve taşlık, ağacın olduğu yere kadar. Orası bir mezar odası olabilir, onun altı. Evet arkadaşlar, şimdi alan taramaya çıkartayım. Alan tarama ve görüntüleme cihazıyla aramalara başlayalım. Bu buraya göre farklı bir küp. Neden böyle sarı geldi gözüme? Topraklanmış. Evet, alan taramamızı çıkaralım. Aramaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıda çekimler yapmıştım, izletmiştim size videonun başında. Yukarı tepenin en arka tarafına doğru geldim. Şimdi buradan devam edelim. Burada bir alan tarama sinyal aldı. O yüzden kaydı başlattım. Şimdi hep beraber izleyelim. Bakın antenleri birazcık açtım, uçlarını. Arkadaki vida aşağıya indiriyorum. Arada bir boşluk moduna da bakmıştım. Arkadaki vidayı aşağı indirdim de ön antenleri de çok fazla açmama gerekiyor. Çünkü yakın mesafede muhtemelen malzeme. Burada bakalım şimdi. Sağ tarafıma doğru çok güzel yakaladı. Böyle devam edelim şimdi. Ben şuradan gidelim, sen o taraftan gidelim. Yandan gidelim. Hop. Bir saniye. Burada bir sinyal yakaladı. Bakın. Tam şuraya. Burada dönecek galiba. Bir saniye, şimdi antenleri hemen kapatalım. Taşın üstüne doğru şurada çok kuvvetli olmasa da bir sinyal alıyor. Burası doğru nokta olabilir. Bir de şu kayayı gösterebilir misin? Burada bir kaya var. Çok şüpheli bir yer. Üst kısmı tıraşlanmış. Ön tarafında işaret gibi tahmin ettiğim yerler var. Oraya da bir alan tarama tutalım. Önce bir kamerayı alayım ben.
Bakın şimdi arkadaşlar. Şu kısmı görüyorsunuz mu? Çok güzel tıraşlanmış, şekil verilmiş bir kaya gibi duruyor. Şu ön tarafı kasa gibi. Bakın burası sanki böyle bir kasa gibi. Kesmesi var. Şuradan başlıyor. Oymalar var böyle, murç izleri sanki. Ama tam emin değilim. Birazdan görüntüleme cihazıyla bakarız. O bize daha net bir cevap verir. Evet. Yok. Diğerini çekiyor. Değerli modunda burayı çekmiyor arkadaşlar. Buraya bir de boşluk bakalım. Belki bunun altı mezardır. Diğer kayaya hediyesi, müjdesi vardır. Arkadaşlar burada boşluk modunda dönüyor. Değerli modunda almadı. Muhtemelen bunun altında bir mezar olma ihtimali var. Güzel de dönüyor. Evet. Evet. Şimdi tekrardan alayım. Ben bir anlatayım burayı. Bakın burası şöyle bir yontma. Hafif koltuk gibi yapmışlar ama koltukla alakası yok. Burası tıraşlanmış, güzel işlem yapılmış gibi. Bunun altında mezar olma ihtimali var. Boşluk modunda, çünkü buraya döndü. Ama biraz zayıf döndüğü için doğal boşluk da olabilir. Asıl alan taramanın verdiği yer bize burası. Bu taş arkadaşlar. Bunun da tam şu kısmına doğru güzel, kuvvetli bir şekilde döndü alan tarama. Şimdi buraya bir görüntüleme cihazıyla bakacağım. Ona da bakacağım görüntüleme cihazıyla. Kornat bize ne diyecek? Ona göre de hareket edelim. Kornat GR3 Plus şu anda hazır. Bağlantı yapalım hemen cihaza. Bluetooth'u açıyoruz. Cihazı açmamışız tabi. Şimdi ilk önce canlı tarama modunda bakacağım. Şu küçük olan kayaya. Çünkü o hediyesi olursa yakın mesafede olur. Canlı taramaya girelim. Diğer kayaya da 3B tarama modunda, yani zemin altı görüntüleme modunda bakacağım. Şimdi burada bakacağımız yerden az uzakta kalibrasyon yapalım. Tamam, cihazı kalibrasyon yaptık. Yani toprak ayarı sıfırladık. Şimdi buradan yaklaştıralım. Evet arkadaşlar, burada 95'lere kadar, bakın 94-95'lere kadar çıkıyor. İstediğimiz seviyeyi hemen hemen veriyor bize. 87, 93, 70 o arada güzel bir tepki veriyor. Tamam, şimdi bir de şuraya 3B tarama modunda bakalım. Gel. Şimdi arkadaşlar, buradaki görüntü kaydedelim hemen. Şu kısım turkuaz renk, hafif sulu yerlerde de olabilir. Aşağıda daha önce işlem yapılmış bir yer varsa böyle turkuaza yakın bir renk verir. Yani bu kayanın ön kısmı sanki açılıp kapatılmış gibi duruyor. Ama mineral olma ihtimali de var. Burada bir mezar varsa veya bir boşluk varsa çok aşağıda olma durumu da var. O yüzden belki algılamamış olabilir. Ya da üzerindeki mineralden dolayı sinyaller aşağı geçmemiş olabilir. Ama burası şüpheli bir nokta.
Şimdi yanımızda kazma kürek, balyoz bazı takımlar olmadığı için buraya çalışma yapmayacağım. Mecburen biz şu ufak olan hediyeye, yani hemen kolaycacık alıp gidebileceğimiz bir yere çalışalım. Bugünlük böyle olsun bu video. Evet arkadaşlar, hazırlıklar tamam. Buraya bir çalışma yapalım. Hep beraber izleyelim. Bakalım ne olacak. Önce bir çapayla biraz temizleyeyim etrafını. Hoppa. Altı kesme gibi. Bu da oynuyor. Hop. Hadi bakalım. Aynı. Şuna bak, aynı kapak gibi. Hazır mısın? Açıyorum. Aha, bomboş. Ama bakın arkadaşlar, kesmeyi görüyor musunuz? Dümdüz, yani işlem görmüş bir taş. Üst kısmı yüz yuvarlak normal, altı dümdüz kesme. Şuraya bir pointer tutayım ben yine de. Ne olur ne olmaz. Yok. Biz yine şu kayanın altına doğru çalışalım bakalım.
Şimdi şu kamerayı bir alayım. Bakın arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz, şu taşları? Bunlar normalde dolgudur. Yani burası doğal olsa sırf toprak olur. Burada büyük kaya var çünkü. Yanındakiler hep büyük kayaydı. Burada ufak tefek taşlar mıcır şeklinde, bildiğin dolgu gibi. Yani doğru nokta olabilir. Kayada biraz kıralım. Çekişle sanki burası kesme gibi duruyor. Şu üstü belki bir kapaktır, bir şeydir, kasadır. Sonra defineyle beraber aşağı yuvarlarız kayayı. Aha, parçalandı. Şuna bak, kapak gibi ayrıldı, ne güzel. Ama şuna bakar mısın ya, sanki yapıştırmıyormuş gibi. Vay be. Hala şüpheli gidiyor. Acayip yoruldum. Şimdi bu kayayı buradan levyeyle kaldırmaya çalışacağım, bir yoklayalım bakalım. Sabit kaya mı yoksa buraya kapatma mı? Görelim. Aha, oynuyor galiba. Oynuyor ama biraz zorlayacak bizi. Şuna bak. Ağacın kökü tutuyor galiba. Ön tarafı biraz kazayım. Şurasını birazcık açayım. Arkadaşlar, şimdi kayanın şu böyle ön tarafını, yani arka tarafını, bir de benden tarafını şöyle birazcık çapayla boşaltayım toprağını. Kaya oynuyor ama ağacın kökleri falan tutuyor olabilir. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Böyle bir çalışma yapalım bakalım. Aynen, şurada bir ağacın kökü var, acayip. Muhtemelen o tutuyor.
Şimdi kamerayı alayım bir daha. Şimdi arkadaşlar bakın. Tam şuradan kök geliyor. Gördünüz mü? Bu biraz sıkıştırıyor kayayı. Çekişle şöyle ortam birkaç vurmaya çalışacağım. İkiye bölebilirsem daha rahat çıkar diye düşünüyorum. Ya da levyeyle biraz daha zorlayayım. Çok yoruldum abi. Şöyle bir dinleneyim, kendime geleyim diye uğraşıyorum. Bu kayayı buradan bir şekilde kaldıracağız. Pes etmek yok arkadaşlar. Evet. Bir saniye, bir şey daha gösterecektim. Dur şimdi. Arkadaşlar bakın şimdi. Tam şuraları görüyorsunuz mu? Buradaki taş böyle bak. Şöyle kapak gibi buraya yapıştırma gibiydi. Şu kısımdaki taş aynı kapak gibi açıldı. Yapıştırma gibi. Ama tabi dediğim gibi doğal olma ihtimali de var ama şu ön tarafı bakın şuradan altına doğru burası kesme yapmış birazcık. Yani burası çok şüpheli ama taşı kaldırdıktan sonra meydana çıkacak. Birazdan göreceğiz bakalım. Evet, bayağı dinlendim. Biraz şunu dinlenmişken çekişle kırayım bakalım. Şimdi dağılıyor. Hoppa. Şu içinde toprak ne arıyor kaya? Bak getir bak. Şimdi bakın arkadaşlar. Mevzu bu. Biraz daha çekişle vurayım ya da şu tarafını çapayla alayım diyorum. Ama şurası da çatladı. Önce buradan bir levyeyle deneyelim. Şu kayayı zorla da olsa bir çıkarmaya çalışacağım. Çıkarırsak ondan sonra devamında bakarız artık. Şimdi bundan sonrası çok heyecanlı. Ona göre çekimleri hazır et. Bak şimdi. Ah be, şurası parça ama dur. Aha, oynuyor. Hadi. Çıkacak galiba. Hop. Gel. İnat etti. Bir saniye. Şuradan. Tamam, bu sefer oluyor. Hop. Gel bakalım. Yine olmadı. Şöyle dik koysak bunu. Tamam. Tamam. Şuradan levyeyle bir daha bir takla attırmaya çalışalım. Bakalım ne olacak. Elimi sıkıştırdım.
Al. O taşı alacağım ben şimdi. Elle alacağım. Bir, iki, üç. İşte bu. Wow. Olaya bak. Görüyor musun altı dümdüz? Arkadaşlar. Şimdi burayı yakın çekim yapalım. Pointer'la bir inceleyelim bakalım. Oynamıyor bile. Ben bunu nasıl çıkardım oradan? Define hevesiyle beraber. Neyse kalsın. Sen buraya gel otur. Oradan çek. Şimdi. Pointer'la bir inceleyelim bakalım. Aha. Hop ya. İşte burada yakaladım. Bakın tam burası. İşte. Aha sarı. Arkadaşlar havada kararıyor artık akşam olmak üzere. Biraz karanlık ama yakaladık malzemeyi tam zamanında. Güzel bir sarı yakaladık. Şöyle temizleyelim ha, fırçamız neredeydi? Hop işte en sevdiğim renk. Vay çok güzel. Çok güzel bir obje. Ne renk? Her zamanki gibi sarı. Sarı olmazsa yaşayamam ben. Bakın arkadaşlar. Üzerinde işlemeler var. Şöyle gayet güzel bir şekilde. Bakalım başka bir şey var mı? Bunu buraya koyalım. Pointer'ı. Bu taş buraya doğru devam ediyor ama şurada bir taş daha var. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir tane malzeme aldık. Güzel bir sarı. Başka şu an pointer'a ötmüyor. Ne yapalım biliyor musunuz mu? Görüntüleme cihazıyla pinpoint modunda tekrar bakayım. Bir şey ötecek mi ötmeyecek mi? Ötmeyecekse başka bir şey yoktur. Öterse gene devam ederiz. Hemen hızlıca Konrad'la bir daha bakalım. Canlı tarama pinpoint modu. Burada şimdi kalibrasyon yapıyorum. Evet şöyle. Bakın arkadaşlar ilk etapta pinpoint modunda 75, 80, 90'ları dahi gördü. Şu anda 20-30'dan yukarı çıkmıyor. Demek ki burada başka bir şey kalmadı. Daha çalışma yapmaya gerek yok.
Evet, malzememizi şimdi birazcık daha inceleyelim. Bakın böyle güzel bir sarı. Birazcık şuradan zarar gördü sanırım. Ama olsun, sapasağlam kırılmadan çıkardık. Ortası bakın şöyle bir surat sanki. Böyle hayalet gibi uzun uzun gözlerini yapmışlar. Şurada ağzı var. Böyle bakıyor, korkunç bir yüz dersiniz. Acayip değişik bir şey. Helikopter geçiyor. Aha, definecileri arıyor helikopterciler. Ormanın içindeyiz arkadaşlar, görünmeyiz. Şimdi bakın. Böyle bir obje. Güzel bir sarı yakaladık. Pinpoint modunda yaklaşık 40-50 santimde Conrad GR3 Plus algıladı. Şurada bir zayıf bir sinyal aldık görüntüleme modunda. Altında doğal boşluk da olabilir, mineral de olabilir ama derinde bir yerde bir mezar da olabilir. Bu mezar hediyesi de olabilir, eşkıya saklaması da, her şey olabilir. Şimdi sonuçta biz saklamadık bunları. Zamanında gömenler artık Rumlar mıydı, Ermeniler miydi, medeniyet miydi bilemeyiz. Şöyle yakın çekimde iyice yapalım. Güzel bir malzeme oldu. Arkadaşlar bugün parayı bulduk. Eğlenmeye gidiyoruz akşama. Evet, yavaş yavaş artık videoyu da sonlandıralım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.